Hepimizin başına gelmiştir. Bir kapı koluna dokunursun, çarpılırsın. Arabadan inerken çarpılırsın. Biriyle tokalaşırsın, yine çarpılırsın. Ve genelde şu tepki gelir. Bugün de çok elektrikliyim. Peki gerçekten ne oluyor? Bu çarpılma neden bazı günler hiç olmazken bazı dönemlerde sürekli yaşanıyor? Ve en önemlisi, çaresi var mı? Var. Hem de çok kolay. Anlatayım. Bu videoda size statik elektrikle başa çıkmanın sırrını söyleyeceğim. Ama önce gelin bir düşmanı tanıyalım. Statik elektrik dediğimiz şey aslında çok basit bir fizik olayı ama günlük hayatta nasıl ortaya çıktığını pek düşünmüyoruz. Kısaca anlatayım. İki farklı yüzey birbirine sürtündüğünde elektronlar bir yüzeyden diğerine geçer. Biri fazla elektron toplar, diğeri elektron kaybeder. Bu dengesizlik birikir ve bir noktada sen metal bir yüzeye dokunduğunda bu yük aniden boşalır. İşte o an çarpıldım dediğimiz an. Peki neden özellikle kışın daha çok oluyor? Bunun iki temel nedeni var. Birincisi hava. Kışın hava daha kuru olur. Nem azaldıkça havada elektrik yükünün dağılması zorlaşır. Yani statik elektrik daha kolay birikir. İkinci neden ise kıyafetler. Kışın daha çok sentetik kıyafet giyiyoruz. Polarlar, montlar, sentetik kazaklar. Bu tür kumaşlar sürtünmeyle daha fazla statik elektrik üretir. Yani aslında farkında olmadan statik elektriği kendimiz üretiyoruz. Peki bu zararlı mı? Genelde hayır. Bu tür statik elektrik çarpmaları insan sağlığı için tehlikeli değildir ama rahatsız edicidir ve bazı durumlarda gerçekten can yakabilir. Özellikle elektronik cihazlar için daha problemli olabilir. Şimdi gelelim asıl soruya. Bunu nasıl azaltabiliriz? Önce basit önlemlerden bahsedelim. En sonda da en pratik çözümü göstereceğim. Birinci ve en basit çözüm: nem. Ortam nemli olduğunda statik elektrik çok daha zor birikir. Eğer kışın sık sık çarpılıyorsanız evin nemi muhtemelen düşüktür. Bir nemlendirici kullanmak bu sorunu ciddi şekilde azaltabilir. İkinci çözüm: kıyafet seçimi. Her zaman mümkün olmasa da doğal kumaşlar statik elektriği daha az üretir. Pamuk, yün gibi kumaşlar sentetiklere göre daha iyidir. Üçüncü çözüm: topraklama. Aslında statik elektriğin problemi yükün vücudunda birikmesi. Eğer bu yükü yavaş yavaş boşaltabilirsen ani çarpılmalar olmaz. Bu noktada devreye topraklama çözümleri giriyor. Benim yaklaşık 2 yıl önce denediğim bir ürün vardı. Kısa videosunu da kanalda yayınlamıştım. O zamanlar pek ilgi görmedi. 500 izlenme falan aldı. Ama aradan geçen 2 yılda izlenme sayıları çılgın gibi artmaya başladı. Anladım ki insanların statik elektrikle mücadelesi bitmiyor. Bu ürün hala bende. Yünlü montun da duruyor. Ofisin zeminleri de halı flex. Daha ne olsun. Bir de bunların kardeşi ayakkabı var. Yünlü mont ve o ayakkabıyla ofiste gezerken sürekli çarpılıyorum. O yüzden en yakın arkadaşlarımdan biri hala bu ürün. Anahtarlığımda takılı duruyor. Bu ürünün işlevi çok basit. Diyelim çalıştım. Kalktım bir kapı koluna dokunacağım. Önce bu ürünle dokunuyorum. İçinde bir led var. Vücudumdaki statik elektrik benden kapı koluna geçerken bu ledi yakıyor ve yükünü oraya boşaltıyor. Yani biriken elektrik kontrollü şekilde boşalıyor. Ben de çarpılmaktan kurtuluyorum. Bu bir reklam değil. Sadece işe yaradığı için anlatıyorum. Tanımam etmem Çinli üreticileri ama hakikaten işe yarıyor. Ne yapabilirim? Çin'den aldığım en iyi şeylerden biri diyebilirim. Üstelik çok da ucuz. Toparlayalım. Özetle şunu söyleyebilirim. Statik elektrik çarpması rastgele bir şey değil. Havanın kuru olması, kıyafetler, zemin hepsi birlikte çalışıyor. Sorunu anlayınca çözümü de çok karmaşık olmuyor. Eğer sen de özellikle kış aylarında sık sık çarpılıyorsan yalnız değilsin. Bu çok yaygın bir durum ve küçük önlemlerle büyük ölçüde azaltılabiliyor. Bu konuyla ilgili deneyimin varsa yorumlara yazabilirsin. Belki herkesin işine yarayacak başka çözümler de vardır. Görüşürüz.